Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için hem yapımı çok pratik, aynı zamanda da çok lezzetli bir kuru domates salatası tarifi hazırladım. İsterseniz sabah kahvaltınızda, isterseniz ana yemeklerinizin yanında tüketebileceğiniz çok güzel bir meze tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen bu güzel tarifimin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Bugünkü kuru domates salatasını ben kendi kurutmuş olduğum kuru domateslerle yapıyorum. Kuruttuğum domatesleri bu şekilde bir saklama kabında ve içerisine defne yaprağı koyarak uzun süre muhafaza ediyorum. Sizler de kuru domates yapmak istiyorsanız domateslerini sıcak yaz günlerinde bu şekilde 4'e ya da 2'ye bölerek ve üzerine kaya tuzu serpiştirerek yaklaşık 3 gün içerisinde kurutabilirsiniz. Bulunduğunuz yerin sıcaklığına göre kuruma süresi daha da kısa olabiliyor. Ben 3 günün sonunda bu şekilde domateslerimi kurutmuştum. Bugünkü salatamı da yaklaşık 100 gram kadar kuru domatesle yapacağım. Domateslerimi öncesinde güzelce yıkadım ki içerisindeki tozundan arınmış olsun. Yıkadığım domatesleri ilk olarak bir haşlama işlemi yapacağım. Sizler dilerseniz haşlamayabilirsiniz. Sıcak su içerisinde de bekletebilirsiniz. Ama ben biraz daha yumuşak kıvamlı sevdiğim için domateslerimi bu şekilde bir tencere içerisinde 5 dakika kadar haşlayacağım. Sizin kullandığınız kuru domatesler çok sert değilse kaynatma işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Ama benim domateslerim sert olduğu için ben biraz kaynattım. Ben kuru domateslerimi yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatarak güzelce yumuşamasını sağladım. Sizler dilerseniz derince bir kasenin içerisine kuru domateslerinizi koyup üzerine geçecek kadar kaynar su dökerek ve kapağı kapalı olarak 10 dakika kadar kenarda bekletip yine yumuşatabilirsiniz. Evet, 5 dakika boyunca kaynatmış olduğum kuru domateslerim istediğim yumuşaklığa geldi. Şimdi bunları bir süzgeç içerisine döküyorum ve güzelce kenarda bekleterek hem soğumasını hem de suyundan arınmasını sağlıyorum. Soğuyan kuru domateslerimi bu şekilde havlu kağıt yerleştirmiş olduğum bir servis tabağının üzerine döküyorum ve sonrasında tekrar üzerine bir havlu kağıtla bastırarak tüm neminden ve suyundan arındırıyorum. Bu işlemi de mutlaka yapın ki kuru domatesleriniz salata yaptığınızda sulu bir kıvamda olmasın ve salatanızı sulandırmasın. Gördüğünüz gibi bir peçete yardımıyla domateslerimi güzelce kuruttum. Domateslerimi kuruttuktan sonra da küçük parçalar halinde keserek doğrayacağım. Sizler de kullandığınız kuru domateslerin boyutlarına göre domateslerinizi dilediğiniz büyüklükte doğrayarak bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, tüm domateslerimi doğradım ve salatamın ön hazırlığını bu şekilde tamamladım. Şimdi derince bir kasenin içerisine şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağı döküyorum. Ardından üzerine bu salataya çok yakışacak olan kekik ilave ediyorum. Ben 1 yemek kaşığı kadar kekik kullandım. Ardından 1 tatlı kaşığı olacak şekilde kuru nanemi ekliyorum ve sonrasında yine 1 dolu yemek kaşığı da pul biber kullanıyorum. Benim pul biberim çok acı olmadığı için ben fazla kullandım. Şöyle 4 tane de küçük diş sarımsağım var. Sarımsağımı da yine bu şekilde ezerek karışımın içerisine ilave ediyorum. Sizler dilerseniz sarımsağınızı doğrayarak da içerisine ekleyebilirsiniz. Evet, salatamın sosunu güzelce karıştırdıktan sonra şimdi salatamın ana malzemesini ekleyeceğim. Bu aşamada kullandığınız kuru domatesin yiyerek bir tadına bakın ki tuzluluk oranını kontrol edin. Eğer çok tuzluysa tuz eklemeyin. Benim kullanmış olduğum domatesler tuzlu olduğu için ben salatamın içerisine tuz eklemedim. Şimdi de içerisine irice kesip parçalamış olduğum cevizleri ekliyorum. Bu salataya ceviz çok yakışıyor. Sizlerin de mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir tutam kadar da maydanozu yine ince doğradım ve salatamın içerisine ekledim.
Gördüğünüz gibi yapım oldukça pratik, sizi hiçbir şekilde uğraştırmayacak çok güzel bir kuru domates salatası oluyor. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra son aşamada içerisine çok yakışacak olan nar ekşisini ekliyorum. Nar ekşisini servis aşamasında eklerseniz salatanızın rengini değiştirmez. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Ben bu yüzden en son aşamada nar ekşisini ekliyorum. Bu arada siz daha çok böyle zeytinyağlı seviyorsanız eğer zeytinyağı miktarını da arttırabilirsiniz. Yine baharatları da istediğiniz şekilde çeşitlendirebilir, arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben bu şekilde hazır olan salatamı bir salata kasesinin içerisine aktarıyorum ve şöyle üzerine de iri cevizler koyarak servise hazır hale getiriyorum. Bu lezzetli ve pratik salatayı isterseniz ana yemeklerinizle, dilerseniz de kahvaltı sofralarınızda servis edebilirsiniz. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.